İskender, sonsuza kadar büyük. Makedonya Yunanistan kralı, Mısır firavunu, antik İran kralı, Asya kralı 3. Alexander yani Alexander the Great, Büyük İskender. Babası büyük bir komutandı ama o her şeyde büyüktü. İskender, M.Ö. 20 Temmuz 356'da Pella'da doğmuş, M.Ö. 10 Haziran 323'te Babil'de ölmüştür. Antik Makedonya Krallığı'nın M.Ö. 336-323 yılları arasındaki kralıdır. Babası 2. Filip, diğer adıyla Tekgözlü Filip, kral olduğu yıllarda reformlar düzenleyerek askeri, ekonomi ve eğitim alanlarında yenilikleriyle Yunan dünyasında tanınmış bir isimdi. Ondan önceki krallara kıyasla milislerden oluşan orduyu düzenli elit askerler haline getirmiş, Aristo gibi felsefecileri krallığına getirerek eğitim düzeyini arttırmış, fetihlerle iktidar alanını genişletip zenginleşmişti. Yani İskender için çok güzel bir miras hazırlamıştı. Daha sonra ise Yunanistan şehir devletlerinin çoğuna boyun eğdirmiş, Helen birliğini sağlamıştı ve gözünü Pers İmparatorluğu'na dikmişti. Her şey İskender açısından mükemmel gidiyordu. Değil mi İskender? Her şey mükemmel olamayacak kadar güzel. O da ne? İskender'in babası Euridike adında bir Yunan soylusu ile bir evlilik daha yapmış ve bu evlilikten bir erkek varis daha doğmuştu. Söylenenlere göre İskender'in annesi Olimpias bu evlilikten dolayı Kral Filip'e nefret duyuyordu ve komplolar kurmakla suçlanıyordu. Kral Filip de böyle düşünüyordu. Doğal olarak bu olaylar İskender ile Filip'in aralarını açmıştı. Bu süre boyunca Filip tarafından İskender sürgün edilmiş, Trakyalı kabileler için savaşa gönderilmişti. Ama bir şekilde İskender burada kendisini ispatlamayı başardı ve babası onu Pers seferi öncesi tekrar yanında istedi. Milattan önce 336 yılında bahar vakti yaklaşırken bir suikast sonucu babası ölmüştü. İskender orada bulunan asil soydan arkadaşları, generaller ve yöneticiler tarafından kral ilan edildi. İskender, vasiyetim olarak ülkeyi kardeşine... Tamam baba tamam. Konuşmana gerek yok. Kardeşine Şşş. Anlıyorum baba seni. Yorma kendini. Yardım eden yok mu? Baba söz veriyorum. Perslerden senin intikamını alacağım. Bugün herkes ağlasın. Yas tutsun. En zor günümüz. Bu arada tacım neredeydi? Kimse yok mu? Yardım edin! Her ne kadar İskender'i kral olarak görmek istemeyen kişiler olsa da suikastin getirdiği kaos ortamında İskender taca ulaşmıştı. Kral olduğunda daha 20 yaşındaydı. Annesi Olimpias gerekli tedbirler doğrultusunda İskender'in tahtına ortak olabilecek herkese hedef almıştı. İskender'in kardeşi, Filip'in yeni eşi Euridike ve amcası Atolos'u idam ettirip İskender'in tahtın tek varisi olduğunu netleştirmişti. İskender küçük yaşlarından itibaren iyi eğitim almış, Aristo tarafından eğitilmişti. En büyük kahramanı Truva Savaşı'ndaki Aşil'di. Onun gibi olmayı istiyordu, hatta isminin onun önüne geçmesini arzuluyordu. Dünyayı geniş hayalleri, idealleri olan bir çocuktu. En yakın arkadaşını bu sıralarda edinmişti ve ismi Bukafelos olan bir binek atıydı. İskender savaşlarına gittiği her yere onunla gitmiş, birçok zafer kazanmıştı. Hatta savaş sonrası ölen atın ismiyle bir şehir inşa ettirip buraya Bukefelia ismini vermişti. Yani o derece atını seviyordu. İskender tahta geçtikten sonra orduda ufak değişiklikler yapmıştı. Falanks sistemindeki mızrakların uzunluğunu arttırmış, böylelikle daha kırılmaz bir yapı oluşturmuştu. Etrafında Kompanyon adı verilen asil soydan gelen arkadaşları ve soylulardan süvari birliği oluşturmuştu. İskender tahtını sağlamlaştırdıktan sonra Pers seferi öncesi ilk işi Balkanlarda oluşan tehdidi ortadan kaldırmak için M.Ö. 335 yılında Trakya'ya sefer başlattı. İskender sınırlarını güvence altına almak için çıktığı seferde Trakyalıları yenmiş, Triballi ordusunu yok etmiş, Tuna nehrine doğru ilerleyip Gatea kabilesini yenmiş, İliriya kralı Cleotus ve Taulianti kralı Glaukas'ı yenerek geri çekilmeye zorlamıştı. Yani İskender sınır güvenliği için çıktığı yolculukta tüm Balkanları fethetmişti. Bu arada şu anekdotu da vermek istiyorum. Büyük İskender Korint'te gittiği sırada ismini duyduğu filozof Sinoplu Diyojen'i ziyaret edip bir şey isteyip istemediğini sorar. Diyojen de gölge etme başka bir şey istemem diyerek dünyevi şeylerle ilgilenmediğini göstermiş olur. İskender ise böyle filozoflara saygı duyduğu için isteğini yerine getirmiş ve İskender olmasaydım Diyojen olmak isterdim demiş. Ben Büyük İskender. Filozof Diyojen'i arıyorum. Diyojen benim. Niçin aradın? Seninle tanışmaya geldim. Sen benim ayağıma gelmedin. Kral olarak ben geldim. Benden bir şey istiyor musun? Gölge etme başka bir şey istemem. Sevdim seni filozof. Senin tüm ihtiyaçlarını bundan sonra ben karşılıyorum.
Askerler, beni duydunuz. Kafasını kesmiş Puştun. İskender artık Asya seferine çıkabilmesi için tüm engeller ortadan kalkmıştı. İskender Perslere karşı 3 büyük savaş yapmıştı. Bunlar Granikos Seferi, İssos Muharebesi ve Gaugamela Savaşı'dır. İlk Granikos'tan başlayalım isterseniz. İskender Çanakkale Boğazı'ndan Troya'ya geçmiş, burada Aşil'in mezarına çelenk koyup ziyaret etmişti. M.Ö. Mayıs 334'te Büyük İskender ile Pers İmparatorluğu arasında yapılan 3 büyük savaştan ilki Granikos, Trova yakınlarındaki Kuzeybatı Asya'da savaşan İskender, burada Rodoslu Memnon ve büyük bir Makedon ordusu ile Küçük Asya'da Pers güçlerini mağlup etti. Savaş, Granikos Nehri'de gerçekleşti. Bu savaştan sonra birçok Pers satraplığı ve şehirleri İskender ile savaşmayı reddetti ve teslim oldu. Savaşın sonunda Büyük İskender Küçük Asya'nın yarısını fethetti. Batı Anadolu'nun fethini tamamladıktan sonra M.Ö. 333'te Akdeniz kıyı yolunu izleyerek Perge'ye vardı. Söylenene göre Frigya'dan geçerken Asya'ya hükmedecek kişinin çözebileceğine inanılan Gordion düğümünü çözmeye çalışır ama başaramaz. Sabrı tükenince de öfkeyle kılıcını çekip düğümü tek vuruşta keser. Kralım, Gordion düğümünü çözen tüm dünyanın hükümdarı olacağı söyleniyor. Belki Büyük İskender, benden başkası tüm dünyayı ele geçirebilecek güce sahip değil. Denemeyi bilene imkansız yoktur. Vay anasını, güzel sözlü. Yazın ileride motivasyon videolarında kullanırlar bunu. Düğümün anasını s***in. İskender ilk zaferinden sonra 3. Darius tarafından daha dikkate alınmaya başlamıştı. Daha çocuk olarak görülen bu kral hiç zorlanmadan Küçük Asya'yı ele geçirmişti. Bunun üzerine Darius bir ordu toplayıp ikinci büyük savaş olan İssos Muharebesi'ne hazırlanmaya başlamıştı. M.Ö. 333 sonbaharı iki ordu karşı karşıya gelmişti. Savaşın nedenleri ise şunlardı. Makedonya kralı Büyük İskender, filozof Aristo'dan aldığı derslerden etkilenerek Helenizmi dünyaya hakim kılmak için doğuya yönelmesi, İskender'in kanala destek vermeyip abone olmayan ve beğeni atmayan izleyicilere ulti atmak istemesi, İskender'in bu amacına ve doğuya ilerlemesine karşı çıkan Pers kralı 3. Darius, Makedon ordusunu kuşatmak için Büyük İskender'i arkadan vurmak istemesidir. 3. Darius kesin bir yenilgiye uğradı ve ailesini savaş alanında bırakarak kaçtı. İskender bu zaferden sonrasında Suriye ve Fenike'ye doğru ilerledi. Why are you running? Why are you running? 3. Darius ailesi için fidye olarak 10.000 talent ödemeyi ve Fırat Irmağı'nın batısında kalan toprakları bırakmayı ve en büyük kızı ile evliliği teklif etti. Bu olaya karşılık İskender'in komutanı Parmenion'un, İskender'in yerinde ben olsam bu teklifi kabul ederdim diyor. İskender ise ben de Parmenion'un yerinde olsaydım ben de kabul ederdim ama ben İskender'im cevabını verir. Kral İskender, Pers İmparatoru size ailesi karşılığında 10.000 dinar para, Fırat'ın batısı ve en büyük prensesiyle evlilik teklif ediliyor. En büyük prenses mi? Kaç yaşında? 22 yaşında efendim. Bu teklif değil, rüşvet. Babamın intikamını almadan dönmem. Savaşıyoruz. İskender koy gitsin Fırat diyor, 10.000 diyor. Kabul et, kabul et. Hem enflasyon var Parmenion. Bir talent para olmuş 20 dinar. Olmaz bu iş aga. Suriye'yi Parmenion'a bırakarak güneye ilerleyen İskender, Pers İmparatorluğu'nun Akdeniz ile olan bağlantısını kesmek istiyordu. Gazze'de 2 ay süren direnişe son verdikten sonra M.Ö. 332 yılında Pers yönetiminden pek de hoşnut olmayan Mısır ülkesine girdi ve halk tarafından kurtarıcı olarak görülüp sevinçle karşılandı. Memphis'te kutsal Apis'e kurbanlar keserek Firavun geleneğine uygun çifte tacını giydi. Kışı Mısır'da yönetimi düzenlemekle geçirdi. Mısırlı yöneticileri atadı, orduyu komutasında tuttu. İskenderiye olarak anılan Aleksandriye şehrini kurdu. İskender yaklaşık 28 ve daha fazla olabilecek sayıda şehir kurdurmuştu. Bunlardan bir tanesi de Hatay İskenderun'dur. Siva'da ünlü bir kahinin İskender'in Zeus'un oğlu olduğunu ilan etmesi ve Amon tapınağında Tanrı Amon ile görüştüğü yolundaki söylentiler onun halkın gözünde tanrısallığını bir kat daha arttırmıştı. Gelen hediyeleri Zeus'un oğlu olarak alıyordu. Babam Zeus ile konuştum. Tanrı Ra tarafından kutsandım. Tüm dünya artık önümde diz çökecek. Ben yarı tanrıyım. Efendim, Tanrı ile konuştuysanız yağmur yağacak mı bu sene? Hani buralar çöl. Hani tarım filan yapıyoruz ya hani. Tamam, anladım ben.